Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Panasonic AG-AC8 Full HD kameramızda bulunan hafıza kartlarındaki görüntüyü taşınabilir hard diskimize, USB'mize nasıl aktarıyoruz, kopyalıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Tabi onun öncesinde sizde ne gibi değişiklikler oluyor onu göstermek açısından şu anda bilgisayarıma ben taşınabilir hard diskimi taktım. Şu anda gördüğünüz gibi ismi Pro Dersler olarak F pozisyonunda geçiyor. İçerisinde neler var şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Benim arka planlar olarak adlandırdığım videolarım mevcut. Biraz sonra bunlarla ilgili anlatımları yapacağım. Kopyalama işlemini nasıl yapacağım ve bu hard diskimizde, USB'mizde ne gibi değişiklikler oluyor onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar USB flash belleğimizin yine Pro Dersler olarak ben isimlendirdim. İçerisinde aynı dosyaları buraya da attım. Yine bu USB'de ne gibi değişiklikler yapılıyor onları beraberce göreceğiz. Panasonic AG-AC8 kameramızdaki bulunan hafıza kartındaki görüntüleri harici hard diskimize veya USB belleğimize aktarmak için neler yapıyoruz? Arkadaşlar önce bize neler lazım onlara bakalım. Şimdi kameramızda görüntülerin olduğu kartlar zaten takılı olması lazım. Yine şurada gördüğünüz gibi harici hard disk, taşınabilir hard diskimiz olması lazım. Bunun orijinal kablosu kendisinin olursa iyi olur. Şayet kaybettiysek yine şöyle çok fazla uzun olmayan burada gördüğünüz gibi mavi kablo, çok uzun olmayan ve kaliteli bir kablo olabilir. Yine biz bu işlemi şöyle flash belleğimize yapacaksak burada gördüğünüz gibi bir tane de flash bellek alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Biz bu işlemi yaparken kameramız gerek hard diskimize gerekse flash belleğimize format atıyor, biçimlendirme yapıyor. O yüzden bunların içerisinde herhangi bir önemli bilgi bırakmıyoruz. Ya boş bırakıyoruz ya da silinse bile önemli olmayacak görüntüler varsa hiçbir işlem yapmadan kameramıza bu bağlantı işlemini gerçekleştirip daha sonra menülerden bunları ayarlıyoruz. Şimdi kameramızdan ayarlama işlemini nasıl yapıyoruz? Tabii onun öncesinde yine biz burada batarya ile bu işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kamerayla beraber gelen kablomuz var. Şöyle giriş ucu budur. Yine şurada adaptörünü görüyorsunuz. Bu elektrik bağlantısını da yaptıktan sonra bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bataryayla söylediğim gibi kesinlikle bu işleme girişmiyoruz. Batarya bittiğinde vesaire verilerimize zarar verebilir. Şimdi biz burada bağlantıyı arkadaşlar şurada gördüğünüz host yazılı olan USB 2.0 yazılı olan yere flash belleğimizin o kalın ucunu giriyoruz. Tabi bunu girdikten sonra kamera üzerinde ayarlamalar yapacağız. Burayı tanıtacağız. Dolayısıyla bildiğiniz gibi biz bilgisayara aktarımları şuradan device yazılı olan aygıt kısmından yapıyorduk. Burada ikisinden bir tanesini seçme gibi bir pozisyonumuz var. Onlardan host'u seçtikten sonra aktarımı gerçekleştireceğiz. Peki nasıl yapıyoruz? Ona bakalım şimdi. Öncelikle elektrik kablosunu ben bağlıyorum. Bulunduğum ortam arkadaşlar pek müsait değil. Bir elimle monopotu tutup bir elimle de bu anlatımı yapıyorum. Biraz titremeler falan olabilir. O yüzden anlayışınızı da bekliyorum. Böyle takalım. Evet taktık şu anda. Şöyle ben kameramı biraz çeviriyorum ve buradan açma tuşuna basıyorum. Evet şu anda kameramı açtım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Biraz önce gösterdiğim gibi burada USB'min kalın tarafını yani şurada gördüğünüz kısmı buraya takacağım. Evet şu anda taktım. Gördüğünüz gibi burada USB kablomuz oturdu. Şimdi burada menülerden ayarlama yapacağız arkadaşlar. Onu nasıl yapıyoruz? Şöyle kameramı çeviriyorum. Buradan bildiğiniz gibi hem ekrandan hem de hatta şunu şöyle çevireyim. Hem şurada gördüğünüz ekrandan hem de
aşağıdaki şuradaki düğmelerden arkadaşlar biz bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz menü yazan yere bir defa bastıktan sonra menünün açıldığını görüyorsunuz. Şimdi burada menü açıldıktan sonra şu ekranda, bakın şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Evet, geldi. Biz buradan SWS This Setup o kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Parmağımızla dokunuyoruz. Veya oradaki menü kısmından da ayarlayabiliriz. Yine burada şöyle en üste gidiyoruz. Burada Self Shoot, Subratch buton, Subzoom gibi seçenekler var. Gördüğünüz gibi bizim biraz önceki o host olsun, device olsun orayı seçmek için bize herhangi bir menü getirmedi. Peki bunu ne için yapmadı? Arkadaşlar bu çok önemli. Dikkat edin. Biz burada kameramız şu anda çekim modunda olduğu için bu işlemi gerçekleştirmedi. Peki ben bunu oynatma pozisyonuna alırsam bu işlemi yapar mıyım? Şöyle alıyorum oynatma pozisyonuna. Biraz bekliyoruz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi diyor ki buraya diyor bir tane aygıt bağlandı. Ben buna format atacağım. Kabul ediyor musun diyor. Yani böyle bir uyarı veriyor. Çok detayını bilmesek de bunu söylüyor. Biz buradan yes olana tıklıyoruz. Yani diyoruz ki evet format atabilirsin. Benim işime yaramıyor. Yes dedim. Diyor ki yine tekrardan aynı şekilde atayım mı diyor. At diyoruz. Şu anda ne diyor? Now formatting. Yani şimdi biçimlendiriyorum diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi external drive connect diyor arkadaşlar. Yani diyor ki ben hard diske bağlandım. Zaten hard diskinizin ışığının yandığını görürsünüz. Şöyle size de göstereyim. Kameranın altında kalmış. Pek gözükmüyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi ışığı da yanıyor. Şimdi burada diyor ki ben format attım. Tamam diyor. Ne yapacağız ona bakıyoruz. Şimdi biz buradan şuradan exit diyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi tekrardan karşımıza bu ekran geliyor. Diyor ki simple copy selected files, playback from external drive, save removal. Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Şimdi biz burada basit kopyalama, kopyalayacağımız bölümleri seçmemizi sağlıyor. İşte hard diskten oynatmamızı sağlıyor. Ve en alttaki save removal'da güvenli olarak bu aygıtı kaldırmamızı sağlıyor. Şimdi ben ne yapayım? Mesela ikinci olanı seçeyim. Copy selected files. Yani istediklerimi ben seçeyim. Hangi görüntüyü istiyorsam onu seçeyim diyorum. Ona parmağımla dokunuyorum şöyle. Diyor ki biraz bekle diyor. Diyor ki start copy from CD card to external drive. Yani diyor ki ben şimdi diyor hafıza kartımdan hard diske kopyalama yapacağım. Bunu birinci karttan mı yapayım, ikinci karttan mı diyor. Örneğin ben burada 2'yi seçiyorum. Şimdi burada yine bir soru daha soruyor. Selected data to write to external drive. Diyor ki ben neler yazayım diyor. Yani video ve resmimi yazayım diyor. Sadece videomu yazayım diyor. Yoksa sadece resim mi yazayım diyor. Ben diyorum ki sadece video yaz diyorum. Resimleri istemiyorum. Yine burada bir seçenek daha geliyor. Select copy type. Yine burada diyor ki arkadaşlar tüm sahneleri mi kopyalayayım yoksa sizin seçtiğiniz sahneleri mi kopyalayayım? Tarihe göre mi kopyalayayım? Nasıl yapayım diyor. Ben burada select sahne diyorum. Şuradan seçiyorum. Bu sefer diyor ki gerçi bizim kamerada farklı format yok ama sadece şurada gördüğümüz çözünürlük değerleri var. Biz buradan zaten onu kendisi seçmiş. Ben 1080-50p olarak çektiğim için o görüntüleri görelim. Şimdi ben 720'ye tıklıyorum. Bakın ne diyor? No data. Yani öyle bir görüntü bende yok diyor. Tekrardan geriye geliyor. Ben 1080p'yi seçtiğim zaman ne diyor? Şu anda kopyalama için sahneleri seçebilirsiniz diyor. Şurada mesela ben birinci sahneyi seçtim diyelim. 2'yi seçelim veyahut da enter diyorum.
Şu anda lütfen bekle diyor. Evet, şu anda diyor ki seçtiğin sahneyi kopyalayacağım diyor. Start dediğim zaman arkadaşlar şu anda kopyalama işlemi başladı ve şu anda %100 olarak kopyalama işlemini bitirdi. Diyor ki seçtiğin sahneyi ben kopyaladım diyor. Exit tuşuyla da yine çıkıyoruz arkadaşlar. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar, sıralayacak olursak yine hatırınızda kalsın. Kesinlikle enerji kablosu kullanıyoruz. Bu bir. Hard diskimizde, USB'mizde herhangi bir önemli veri varsa kesinlikle bu işlemi yapmıyoruz. Çünkü kamera biçimlendirme yapıyor. Yine kablomuz, hard diskimizin kablosu orijinal kablo. O değilse bile kaliteli kablolar kullanıyoruz. Hem kendi iyiliğimiz için diyelim. Çünkü görüntüye herhangi bir zarar geldiğinde hoş olan şeylerle karşılaşmayız. Şimdi hard diskimizi buradan çıkarttıktan sonra arkadaşlar söylediğim gibi eğer sonrasında bilgisayara bağlayıp kartımızdaki görüntüleri bilgisayara şayet atacaksak bu değişikliği tekrardan yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Menüye tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine SV ve DS Setup kısmına tıklıyoruz. Sonrasında yukarı ok işareti, yakın olduğu için ben yukarı diyorum. Yoksa aşağıya tek tek gitmemiz lazım. Yine burada USB mod diyor arkadaşlar. Biz burayı host olan kısmı device yaparak bilgisayarımıza da aktarmaları gerçekleştirebiliyoruz. Yine ben burada arkadaşlar yine o şeyi göstereyim size. Flash belleğe esasen aynı ama yine de belki soran arkadaşlar olur. Yine DS Setup diyorum. Buradan geçiyorum. Pardon. Buradan çıkacağız. Biraz evet, USB moda geliyoruz arkadaşlar. Yine ben USB şöyle seçiyorum. Host kısmını seçiyorum. Ne yapıyorum? Burada şöyle kameramı çeviriyorum. Buraya ben flash belleğimi bağlıyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde şöyle flash belleğimi bağladım. Onu şöyle size göstereyim. Nasıl gözüküyor? Evet, şöyle gözüküyor galiba. Evet, burada flash belleğimizi bağladık. Şimdi flash belleğe bağladıktan sonra biraz önceki yaptığımız işlemleri hemen hemen aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ben yine gördüğünüz gibi ben flash belleğe bağladıktan sonra ekranımızda biraz önceki yazının benzeri geldi. Buraya flash bağladın ama ben buna format atacağım diyor. Şurada dikkat edin. Biçimlendireceğim diyor. Kabul ediyor musun diyor. Ben de diyorum ki yes diyorum. Evet, şu anda yine soruyor. Ne diyorsun diyor. Evet diyorum yine. Şu anda now formatting, yani şimdi biçimlendiriyorum diyor. Ve diyor ki biçimlendirme işlemini tamamladım. İşim bitti diyor. Çıkabilirsin diyor. Şu anda ben çıktım. Tekrardan biraz önceki uygulama tekrardan geldi. Bu nedir? Sample copy selected files. Buradan ben yine bunu seçiyorum arkadaşlar. Burada örneğin birinci kart mı ikinci kart mı diye yine soruyor. Ben birinci kart diyorum. Bu sefer birinciyi seçelim. Şimdi video picture diyor. Yani resimle video. Şöyle resimle var, ona bir bakalım. Buradan diyor ki tüm sahneler diyor veya tarihe göre de arkadaşlar hangi tarihte biz bu işlemi yaptıysak seçebiliyoruz. Yine ben ona tıklayayım, onu da görün. Şimdi diyor ki select this icon after selected data. OK diyorum. Benim sadece 25/8/2018'de tek resim çekmişim bu kamerayla. O yüzden diğer seçenekler yok. Eğer değişik günlerde ben çekmiş olsaydım burada tarihine göre içerisinde olacaktı. O yüzden şu anda öyle bir şey yok. Yine sahne seç diyorum. Yine bir tane resim olduğu için ancak o resmi seçiyor. Yapacak bir şey yok. Tekrar geriye gidiyorum. Biraz daha geriye gidiyorum. Yine video diyorum bu sefer. Videoda dikkat edin, sahne seç diyor ve tarih seç diyor. Burada tarih seç diyorum. Burada yine tarih seç dediğim zaman arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi biz bu kamerayla hangi çözünürlüklerde çekim yaptıysak onları bize gösteriyor. Yani nedir? Ben 1080-50p'de çekiyorum. 50'yi de çekmiş miyim? Bakıyorum. Hayır, çekmemişim. Tekrardan geriye gidiyorum. 1080-50p'de çekmişim. OK diyorum. Kopyalayacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi 31/8, 25/8, 25/8 gibi değişik tarihler var. Tabii ki ben buradan öyle de seçebilirim veya tarih olmadan yine biraz önce gösterdiğim gibi sahne seçerek de istediğim sahnelerin kopyalanmasını sağlayabilirim. Örneğin ben burada
neyi kopyalayalım? Örneğin şunu kopyalayalım. Onu seçtim ve enter dedim. Bunların biraz sonra size bilgisayarda kopyalandığını, işte USB'mizin, hard diskimizin isimlerinin nasıl değiştiğini, içerisinin nasıl boşaltıldığını, yani biçimlendirme işleminin nasıl yapıldığını sizlere de göstereceğim. Ben start diyorum. Sahneyi kopyalayacağım diyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi %100 seçtiğin sahneyi kopyaladım diyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Özellikle yoğun çalışan kardeşlerimiz için büyük kolaylık sağlayacak bir uygulama. Şimdi arkadaşlar hem hard diskimizi hem de flash belleğimizi ben bilgisayarıma bağladım. Gördüğünüz gibi isimlerini kendisi tekrardan değiştirdi arkadaşlar. ChemX olarak, P ve G olarak yaptı. Peki içerisinde ne var? Bildiğiniz gibi yine fotoğrafları bu klasöre alıyor. Burada herhangi bir şey yok. Demek ki fotoğraf almamışız. Videoları yine buradan stream'in içinden gördüğünüz gibi bu videoyu almış arkadaşlar. MTC formatında. 9 saniyelik bir video. Yine flash belleğimize ne almış? Bakıyoruz. Almış mıyız? Resim almamışız yine diğerinde olduğu gibi. Burada da stream kısmından yine 001 görünüm, şöyle büyük diyelim. Burada da yine bu görüntüyü almış. Pro Dersler kanalımda Panasonic AG-AC8 Full HD kameramızdaki hafıza kartında bulunan görüntüleri harici hard diskimize ve USB flash belleğimize nasıl kopyalıyoruz onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize destek verip abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.